on the edge of a cliff. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lords Mobile'de Zülfikar arkadaşımızın kalesini ayarlayacağız. Değerlendireceğiz. Durumuna bakacağız. DB loncasında R4 olarak oynuyor. Şöyle loncalarını göstereyim arkadaşlar. Deliler Birliği diye bir loncaları var. Bu şekilde. Evet. Şöyle dıştan bakıldığında arkadaşlar görüntü olarak tabi lider görünümü var. Güzel mi? Güzel. Ben beğeniyorum. Bu lider görünümü de güzel arkadaşlar. Ekipmanla falan geleceğiz. Değerlendirmesini yapalım. Şimdi şurada. Artık benim de videolarımı izliyor da şu dekorasyon konusunda arkadaşlar bu dekorasyonlara seviye arttırmanız lazım. Bu şekilde hepsini bir level diye bu şekilde bırakmayın arkadaşlar. Dışarıdan sizin bir görünüşünüz var. Tamam, ben bazen süs eşyası gibi koyuyorum ama benimki görüntü. Ben tanıtım amaçlı bir şeyler falan yapıyorum. Yoksa direkt ben hani oyunda liderliğe oynamıyorum. Siz yapabildiğiniz kadar şey yapın. Bunları level arttırın. Seviyesini arttırın. Düzgünce bunları yükseltin arkadaşlar. Şimdi ya bunların hepsinin seviye artması lazım. Çünkü hepsi bir şey veriyor. Bak mesela canavar av hızı veriyor. Neyse ne, bunu arttırırsın. Atıyorum mesela 3'tür 5'tir. 3 buradan gelir 5 oradan gelir. Bir şekilde bunlar birikecek arkadaşlar. Tamam bak mesela kaynak üretim hızı falan diyor. Bir şeye belki yaramıyor gibi görünüyor ama dışarıdan hiç olmasa bunun seviyesinin artmış olduğunu görsün millet. Çünkü tamam ahım şahım bir kaptan kale değil böyle görünüşte. Belki kendine göre güzeldir. Kendine göre normal. Kaptanlık yapabilecek derecede. Ama dediğim gibi dışarıdan hiç olmasa daha sert görünsün. Seviyeleri arttırdıkça o şekilde görünecek. Şimdi dışarıdan bakalım arkadaşlar. Evet. Şöyle. Yani ne kadar arttırırsa o kadar iyi. Şimdi şöyle baktığımda kale yıldız sayısı düşük. 19 kutsalı var kendine göre. Kaleyi otomatikmen böyle değerlendirecek olursak tam normal bir kale. İşte kale yıldız sayısı çok değil. Kutsalı aynı normal. Ekipmanı binaen normal. Lider mesela lider görünümü ayrı bir hava katmış. Evet. Yükseltilecek şeyleri var. Şuna da bakayım. 8. kademede. Normal. Bunu da biraz zorla 9'a falan at. Şimdi dediğim gibi baktığımızda böyle dekorlarını yükseltmen lazım. Malikaneleri gördüm. Evet, revirleri buraya koymuşsun. 25 askeri var. Tamam, yeter sana. Çok kudret arttırmak istemiyorsan yeter. T4 sayısına tekrar bir bakayım. Evet, okçu fazla. Okçu neredeyse 2 katı olmuş diğerlerinden. Diğerleri eşit. Evet arkadaşlar, son zaten güncellemelerle birlikte artık oyunu iyi yorumlamak lazım. Belki başka bir videoda buna özel bir şey yaparım ama şimdi mesela askeri artık belli seviyede tutmak mı lazım yoksa artık askere abanmak mı lazım diyeyim. Her şey çok değişmiş. Çok güçlü kaleler var. Sen ekipmanlı olsan bile adam sana bir vuruyor 10M 12M askeri götürüyor. Şimdi kale temalarına bakayım ya. Evet. Kale tema yıldız sayın artacak durumda. Kolaylıkla zaten bunlar artacak da. Bakayım şöyle bir. Evet. 42 tanesine bunları şeyde basarsın. Neydi o? Takas festivali geliyor ya. Takas festivalinde onlara bas. Oradan 100 puanı al direktmen. Çünkü orada puan toplaması biraz zor. 100 puan. 2 kez 100 puan alırsın rahatlıkla. Birer yıldız çakarak. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ekipmanı ayarlayacağız. Askeri durumuna baktık. Dediğim gibi askeri durumu kalesine göre normal. Düşük
şeyde olsaydı, örnek ekipmanlar falan kötü halde olsaydı, o zaman yanma olasılığı yüksek arkadaşlar öyle kalelerin, ama böyle kalelerde mitik ekipman olunca yine bir şekilde götürebiliyor. Şimdi bizim bakacağımız şey ekipman. Benden ekipmanı ayarlamamı istiyor. Şöyle bir ekipman ayarlamış. Böyle bir ekipman ayarlamış ve burayı komple şey yapmış. Ne diyeyim arkadaşlar? Yani şurayı komple harcamış. Örnek mesela buraya bazı şeyleri yerleştirememiş ondan dolayı. Eğitim hızı mesela. T5 T5 eğitim için mesela şeyi yok. T5 eğitim üretim için Aytaş yeri. Sonra eğitim için dediğim gibi yer yok. Yoldaş için örnek yok. Gibi şeyler. Bence buranın bir güncellemeyle buranın bir arttırılması lazım zaten. Çünkü yetmiyor. Bende de yetmiyor aslında. Onun için ben mesela şunların birkaçını birlikte kullanmayı öneriyorum. O şekilde kullanırsanız atıyorum mesela kalenize adapte ne kadar olursanız o kadar iyi. Örnek savaş esnasında atıyorum 8-8 mesela 9-9-2, tamam mı? 8-8-4 ile aynı muhabbet. Aynı muhabbet. Ya da başkası. Şunun 6-5-9, 4-4-2 aslında aynı muhabbet. Ne demiş mesela 9. 9'da ne yapıyorsun? Bu sefer azıcık süvari şeyini arttırıyorsun. Sen zaten bunu ayarlayacağın zaman bir tane iki tane ekipman tak değiştirdiğin zaman zaten bunu o anda da yapabiliyorsun. Şimdi 9-9-2 demiş. Bana dedi ki kendin ayarla. Benim ayarlayacağım. Atıyorum 3 tane ayarlarım. Çünkü gerisini bence değiştirsin artık. Eğitim için olur, başka bir şey için olur. Bu kadar savaş şeyini şu anlık bence gerek yok. Bu kalede gerek yok. Çünkü ahım şahım savaşamaz. Ekipmanlarına baktığım zaman da zaten aynısını söyleyebilirim. Ekipmanları her kategoriye girebilecek gibisine bir şey yok. Zorunlu olarak oturtacağımız ekipmanlar var kalede. Çünkü mesela buradan ayarladığımız şunların hepsini yapabilmemiz için ayrı ayrı ekipmanları olması lazım. Ayrı ayrı. Bunda da yok. Çoğu kalede yok. Şimdi bizim yapacağımız örnek ne yapmış? Şunun üçünü mü ayarlayayım? Şunun üçünü ayarlayayım o zaman. 8-8-4 yapmış mesela. Tamam, o şekilde başlayalım. Şimdi 8-8-4'te arkadaşlar okçu ve piyade üzerine gidiyoruz. Bak eldiveni koymuş. Bu tamam. Burada ne yapmış? Bu tamam. Şampiyonu var çünkü. Bak burada mesela koyacak fazla bir şey yok. Bunu koyacak ya da bunu koyacak. İkisinden birini. Tamam, hadi o da dursun. Burada şampiyonu var. Dursun. Ayakkabısı içlerindeki en iyi ekipmanlardan 13 yıldız çakabilmiş. Çünkü zor arkadaşlar, şampiyon bir de. Burada da kupalar. Aynı şekilde dizmiş. Evet. En verimli ekipmanı. Bence. Yani öyle de arkadaşlar. En verimli ekipmanı bence. Şimdi 6-5-9 demiş. Bak mesela 6-5-9. 6-5-9'da 9'u çok koyduysan süvarin fazla olması lazım. Tabi yapacağın şeylere bağlı da, atıyorum formasyona falan da bağlı da. Örnek şu. Burada süvariyi koymuş. Burada mesela tek tip saldırı davulunu koymuş. Gibi. Bak mesela burada kupa var. Bu da 4-4-2'lik. Şu mesela tamam. Ayakkabı mecbur tamam. Bu da süvari ile. Bunun mesela süvari. Bu mesela örnek değiştirilebilir. Neyle? Şununla değiştirebilir istese. Bu olabilir. Bu tek tip arkadaşlar. Bak tek tip süvari saldırı desteğini 111 olarak arttırıyor. Bu ordu saldırı desteği veriyor arkadaşlar. Mix'te olacağı için bu aslında işe yarar. 10 yıldızı da var. Yıldızlaması da iyi. Taşları da takmış. Örnek mesela buradan ne yapabilir? 6-5-9 dediğinde buradan bir tane taş çıkarıp ordu CP takabilir. Onun haricinde şöyle kupalara mesela dokunamıyor. 6-5-9 yapıyorsa burada şunu mesela burada davula koymuş süvarisi fazla olsun diye. Burada şöyle bir hamle yapabilir. Tamam, bu da durabilir. Bunu kullananları da ben görüyorum. Ama ekipman yetersizliğinden dediğim gibi aynı şekilde. Burada bunun yanında aynı şekilde şöyle bir hamle yapar. Bunu kullanır. Hastalık yüzüğü, çünkü bu CP veriyor. Bak 26 CP veriyor. Örnek bunu kullanır. Şunu menzil saldırı taşını buradan çıkarır.
Bir tane de buraya süvari saldırı taşı takar. Bunu da buraya yerleştirir. Bunu buraya yerleştirir. Bu şekilde durabilir. Ek olarak koyuyorum arkadaşlar. Onu buraya koyabilir. Süvari taşı ona takabilir. Onun haricinde buraya bunu koyabilir. Başka mesela 659'da eldiven kullansın. Ona bir şey dediğim yok. Sadece eldiven haricinde de örnek kullanabileceği şöyle bir ekipmanı var. Yok değil yani. Burada var. Şampiyon ekipmanı bunu kullanabilir. Eldiveni neden kullanılıyor diye sorarsanız mesela ordu CP veriyor arkadaşlar. En güzel ordu CP veren eldiven. 14-3 yapmış. Bak kendince 14-3 yapmış. Burada şimdi piyade fazla olması lazım. Tamam mı? Mesela bu süvari okçu. Kafalık. Bunun yerine bunu koyman lazım. Çünkü piyadenin fazla olması lazım. Piyade. Buradaki taşlar tek tip. Bunlar da tek tip. Şunda tamam mix var da. Şöyle bakıyorum. Eldiveni kullanabilir. Burada şampiyonu da kullanabilir. Evet. Öyle kullanabilir. Burada altın renkte kupası var. Şöyle yorum yapabilirim arkadaşlar. Atıyorum mesela karşıdaki ya da kendi lonca arkadaşlarına böyle sarı ekipmanlı ya da düşük ekipmanlı bir şey göstermemek amaçlı hani böyle işe yarar gibisine yine bir mevzu düşünülürse yine aynı şekilde yüzüğü kullanılabilir. Yani zaten onun kadar da iş yapabilir yani. Çünkü CP desteği yine dediğim gibi veriyor. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Hani bunu kullanmak yerine yine yüzük kullanılabilir. Dediğim gibi taşı mesela çıkarsa hem buna kullanır onun için. Tamam burada piyade desteğini tabii daha fazla veriyor. Piyade desteğini daha fazla veriyor. Ama burada dediğim gibi ona da kullanabilir. Bunu da zaten bak piyade menzil saldırı taşı koymuş. Bunu istese şey de yapabilir. Bir tane piyade saldırı taşı takar. Bir tane süvari saldırı taşı takar. Mixlemiş olur. O şekilde dediğim şeylere kullanabilir. Ekipmanının atıyorum hangi ekipmanını kullanırsa kullansın o şekilde de ekipmanı hep mitik görünür. 4 tane kalmış. Bunu da neredeyse mitikleyecek. Bir de sadece mitiklemeyle de alakalı değil. Bak yıldızlaması da var bu işin. Şimdi dediğimiz gibi çoğu şeyi zaten gösterdik. Burada mesela 14-3-3 olarak baz almış ama burada mesela kaydetmeyelim. Kendisi yapsın. Burada 8-8-4'e benzer bir olasılık var zaten. Atıyorum mesela burada sadece piyadeyi biraz daha arttırmış oluyor. Orada da şampiyon ekipmanın kullanılması aslında daha iyi. Burada da olabilir. Dediğim gibi örnek 14-3'te yine burada şampiyon ekipmanını da kullanabilir. Bu şekilde bir ayar yapabilir. Şimdi şurada bakacağım. Burada şuna ordu CP taşı takması lazım. Buraya ordu CP taşı takması lazım. Eğer ki başka şeylere ordu CP taşı takıldıysa bunun neyse kendisi ayarlasın. Tek tip olarak ayarlamış bunu mesela. Buna ordu CP taşı takarsa daha iyi. Şimdi 8-8-4'e 14-3-3'e baktık. Burada piyade ile okçu eşit şekilde süvari daha az. Burada da piyade çok, okçuyla süvari aynı eşitlikte ve az olarak baz alıyor. Burada 6-5-9'a arkadaşlar daha yeni değindik. Tek tip 2 tane ekipman ayarlamış koymuş. Ama bunu mixleyebilir. Mixleme olasılığını baz alabilir. Bunu koyabilir. Ve burada da dediğim gibi bunu koyup buraya süvari taşı takabilir. Aynı şekilde bunu buraya yerleştirebilir. CP'yi buradan alır. Taşla da biraz daha süvariyi destekleyebilir diyebiliriz. Şimdi karşılaştığı rakipler de kendince önemlidir. Aslında kendince ekipmanları ayarlamış. Bak 9-9-2 demiş. Örnek 9-9-2 ile 8-8-4 hemen hemen aynı. Atıyorum sadece şöyle bir şey. 9-9-2'de askeri daha fazla bundan almış oluyorsun ama ekipmanı
aynı yapmış oluyorsun. Çoğunlukla yani aynı şeyi yapmış oluyorsun. Bunda pek fark yok. Sadece atıyorum mesela 8-8-4 ekipmanını kullanırsın. Yine aynı şekilde dersin ki arkadaşlar 9-9-2 atın bana. Ya hemen hemen bazı şeyler aynı. Böyle o kadar şey çıkarmışlar ki işte e, bak 9-9-2, 8-8-4, 4-4-2 yani farkları yok. Sadece biri az biri çok gibi şeyler. Bunu da savaşa savaşa aklınızda uyarıplamanız lazım. Böyle ekipmanı kendiniz gördüğünüzde böyle kendiniz tak diye bir şeyleri atıyorum değiştirmeniz lazım. Mesela CP'yi azaltıp süvariye geçeceksin. Örnek mesela. Hemen takarsın şöyle. Tamam mı? CP'leri düşürmek amaçlı diyorum. Şöyle taktığını düşün. Burada ne var? Mesela tak. Ekipmanı yerleştirdin. Savaş anında. Hemen saldırını ya da savunmanı yap. Ya da baktın bu şekilde vurdun. Karşı tarafın CP'si senden yüksek. CP yükseltmen lazım. Aynı şekilde hemen tak. Şöyle. Ya da ordu saldırısını kullan burada. Şöyle yap. Hemen buradan eldivenini tak. Dediğim gibi böyle yap. Bu şekilde ayarla arkadaşlar. Şimdi söylüyorum kendisi yapsın. Çünkü fazla bir değişiklik yapmasına gerek yok. 6-5-9'da örnek şunlar mesela süvari ile alakalı olması lazım ama yok. Gibi bazı şeyleri değiştiremiyoruz. Tek tiplere bakalım. Tek tiplerde bak. Bu yeni ekipmanlardan doğru. Bunu kullanmış tamam. Doğru. Ayakkabı doğru. Tamam. Bunda değiştirecek bir şey yok. Bu da tamam. Taşlarına bakayım mı? Şu tamam. Piyade süvari. Tamam o da dursun. Şöyle menzilliye bakalım. Menzilde şurada CP taşı var. Bunu tek tip saldırı taşıyla değiştir. Saldırı değerin yükselsin. Bak şunları mesela yapmış. Bak bunları yapmış mesela. Bunları değiştirebilirsin. Evet genel anlamda doğru. Süvari de tek tip tamam. Evet en kolay zaten yapılan tek tipler, ayarlanabilen diyeyim tek tip. Mixlerse illaki karışık oluyor. Hünerlere bakalım. Hünerler nasıl ayarlanmış? Evet inf range demiş bakalım. Okçu piyade. Okçu piyade. Tamam bunu doğru yapmış. Burada süvariye vermiş. İşte süvarinin yanında ekstra süvariye vermeyip de bölük savunmasına da verilebilir. Süvari piyade demiş. Evet bunu da yapmış. Dediğim gibi ekstra menzilli taarruzda tutabilir. Çünkü illaki askeri de vardır. Sadece piyade süvari gitmiyordur. Onun yanında böyle durabilir. Durmasa da bölük savunmasına da verilebilir. Burada ne eksik? Inf range inf. Ya bunları zaten yapmıştır. Bak şu yanlış bunu kaldır. Galiba ekstra basılacak bir şey yok diye. Buna da herhalde sadece saldırılara vermiş. Evet. Peki okçusu var yaparsak ekipman olur mu? Örnek onu yapmamış. Bakalım ya. Okçusu var yapmak istersek bir bunu kullanabiliriz. Tek tip. İki bunu kullanabiliriz. Mix. Şu okçu süvari zaten. Bir. Şu okçu kullanılır. Ayakkabı. Okçu süvari. Piyade ayakkabı. Bunu kullanalım. Okçu süvari. Evet bu kullanılabilir. Şöyle dursun diyelim.
Burada pek bir şeye el atamıyoruz. Burada aynı bu şekilde durur. Evet, yapabileceği şey arkadaşlar bu. Bu da 055. Bak bunu buraya bir yere ekleyebiliriz. Neyin yerine ekleyelim? 4-2-4 demiş. 6-5-9'u bunu eklemiş. Buraya ekleyelim önce. 055. Şöyle süvari bir. Okçu. Piyade kalmasın. Ya okçu olacak ya süvari olacak. Tamam, bunu bırakalım. Bunu da mecbur bunu koyacağız. Dediğim gibi buna bir tane süvari. Bu şekilde arkadaşlar olabilir. Yani hiç olmasa denir. Şunu bir değiştireyim üstümüzden de. Onun için ekip şeyimiz var mı? Yok. Farm demiş. Seti ayarlamamış şunu. 055. Evet. Bu örnek burada. Evet arkadaşlar, mesela diğerlerinde dedik ki ya 8-8-4 yapıyor mesela. Ne yapıyor? Piyade ile okçuyu arttırıyor burada. Ne yapıyor? Sonrasında diyoruz ki ha orada hiç olmazsa 3 tip asker var. Ya azıcık da işte süvariye koymuş mesela. Ne dedim ben orada? Arkadaşlar savunmaya da konulabilir. 2 şık. Ama burada mesela süvariye konulmaz. 2 şık diye bir şey yok. Burada bölük savunmasına vermek zorunda. Şimdi Zülfikar 055 modelinin şeyi de sana söyleyeyim ben. Okçu ve süvari alacaksın. Yarı yarıya piyadeyi örnek veriyorum. Az bir asker. 50k da koyabilirsin. Kaç k koyarsan düşük miktarda piyaden olacak. Geri kalan hepsi sen o piyadeyi de bence ekle. Geri kalanını arkadaşlardan iste. Okçu ve süvari gönderecekler. Sen de piyade V olarak saldırı yapacaksın. Savunmada kullanma sıkıntılı. Dediğim gibi şunu bu şekilde yapıp piyade ve formasyonunda dediğim şekilde kullanacaksın onu. Evet, genel anlamda baktığımda zaten ekipmanların doğruydu. Sadece bir şeyleri anlayıp kavramak aslında önemli. Çok fazla değiştirecek, ayarlanacak ekipman yok. Bu şekilde mecbur devam edeceksin diyeyim. İşte dekorasyonları ayarla, yükselt. İstasyona bakıyorum. Bak. Şimdi tekrar buraya geldim. Yani bu kahramanlara bakalım. Bakın arkadaşlar, her zaman söylediğim, oyuna yeni başlayanlar ya da para yatıracaklar için söylüyorum. Arkadaşlar bunu bu sonranın işi. Bu sonranın işi. Bak. Nedenini söylüyorum. Bak 3 tane özellikten 2 tanesi saldırı üzerine. Ordu saldırısı üzerine, bir tanesi eğitim. Bir tane özellik savaşta kullanılmıyor. Bunun yerine örnek bilgi dokuyucu olması lazımdı. Bak 3 tane özelliği de açık. Bu konuyu da söylemiş olayım. Tamam, burada illaki mix olarak şeyi çıkıyordur. Şu var mesela, bu var. Gül şövalyesini kullanabilir. Bekçiyi kullanabilir. Evet, bir şeyleri ayarlayabilir, kullanabilir. Tekrar bakayım şuraya. Evet, burada da bunları kullanmış. Evet, bunların ekstrası da
şuradaki savaş başında olanlardan kullanılabilir. Savaş başında kullanılabilir yoldaşlar da önemli arkadaşlar. Eğer askeriniz çoksa onları kullanın. Çünkü diğer yoldaşlarınıza zamanında kullanılma şeyi gelmiyor. Özellik anında işlemediği için dediğim gibi bazen savaş başında kullanılan özellikle yoldaşlar daha fazla iş yapabiliyor. Hadi savaş sarayına bakalım. Ne ayarlamış ne tavuklu yapılmış görelim. Piyade mixlere bakayım. 8-8-4 demiş. Ben mi yanlış gördüm? 8-8-4. Şimdi bir tane okçu var. 2 tane piyade var. Mecbur biz bir tane daha okçu yapacağız. Bunu çıkaralım. Bunu çıkarttık. Bunun yerine bir tane menzilli koymamız lazım. Evet, şu konulabilir. Evet. Fazla bir değiştireceğimiz bir şey yok. Ya bunu koyacağız ya da bunu koyacağız arkadaşlar. Bu da sadece ordu saldırı desteğini kullanacak. Ya da bu şekilde duracak. Evet. Şöyle de durabilir. Neyse ben böyle bırakıyorum. Bunu da yükseltmek lazım ki kaydedelim. Bakalım birçok değişiklik olmazsa değiştirmem. Kendisi değiştirir. Ben sadece gösteririm. Yani burada piyade, okçu, piyade, bir tane süvari koymuş. Ve yılansıyı koymuş buraya. Tamam, yapılabilir, olabilir. Ama burada bunun yerine yapılmamış. Kar canavarı da yapılmamış. Neyse bunlardan kullanacağız artık. Ya bir tane bundan koyacak arkadaşlar ya da bunu kaldırıp daha sağlam vurmak istiyorsa bunu koyacak. Yani bu savaş zamanında karşı tarafın şeyine göre, aldığınız rapora göre de değiştirebilirsiniz bunu. Baktın ki alamıyorum, bir şeyler değiştirmek zorundasın. Örnek şöyleyse, sen şöyle kullanıyorsun ya mesela. Bunu bu şekilde yapacağım mesela. Örnek. Ya da örnek menzilli kare vuruyorsun. Menzilli formda. Bir tane piyadeyi çıkarttın, şunu koydun. Bu şekilde bir de dene. Şimdi dediğim gibi ellemiyorum arkadaşlar. Göstereyim bari. İçtimalara zaten asker istediğiniz zaman tek bir tanesini seçin. Atıyorum hangisi değmeyecekse. 8-8-4 mü istiyorsun? Full süvari al. Full süvari al. Böyle karışık olarak alma. Millet de senin askerine bakarak yapmasın. Sen istediğin turda atsınlar. 6-5-9. Tamam 6-5-9'a bakalım. Bu asker atmayla ilgili içtima. O zaman 8-4-8 tamam. Şimdi burada 2 tane süvari olabilir. Bir tane piyade. 2 tane piyade, 2 tane süvari, bir tane okçu. Tamam bu doğru. Evet burası doğru arkadaşlar. Buraya bakalım. Burada pupa rüzgarını da koymuş. 2 tane süvari, bir piyade. Evet. Bunu böyle de yapabilir. 6-5-9'da bunu böyle de yapabilir. Böyle de yapabilir. 6-5-9'da okçu kare kullanıyorsa yine bu şekilde bunun yerine bunu da kullanabilir. Şu kar canavarı kar kalkanını yaparsa şunun yerine bunu da yapabilir. Tabii ki tamamlarsa. Gibi gibi şeyler de eklenebilir. Bak 14-3-3'te olay farklı. Evet kendi de zaten anlamış. Piyadesini fazlalaştırması lazım. Bir tane süvari, bir tane okçu koymuş. 3 tane piyade eklemiş. Piyade eklemiş. Şu olmaz. Çünkü bu özelliğinde piyade sav veriyor. Onun yerine bu konulması lazım ya da bu konulması lazım.
Şöyle dursun diyelim. Çünkü arkadaşlar burada 2 tane özellik açılabilir ama ikincisinin de CP vermesine bakın. Evet, böyle olabilir. Burada da aynı şekilde mesela karışık yapmış. Asker dizilimine göre kendisi burada askeri dizmiş. Ama dediğim gibi burada mesela süvariye çektin. Buradan 14-3-3 olarak istedin. Sonra da vur artık, piyade kare nasıl vuruyorsan o şekilde vur. Tam tersi yaparsan eğer 14-3-3 istedin, gittin süvari kareyi de bu sefer kullanırsan benim dediğim gibi asker atıp bu sefer direkt senin askerin ölür. Başka neye bakmadık? Burada da tek tipleri yapmış. Evet. Arkadaşlar genel anlamda baktım. Aslında genel anlamda doğru. Kimin ne ekipmanı varsa ister istemez elindekini işe yarar bir şekilde kullanmaya amaçlıyor. Burada da Zülfikar zaten ekipmanını kullanmaya çalışmış. Ekipmanlarına çok yanlış demiyorum. Sadece şu denilebilir. İşte ekipmanını kullanıyorsun. Yanında o ekipmanların bunu kullanıyorsan bunu da kullanabilirsin. Şunu kullanıyorsan bu da işe yarar. Bunu deniyorsan ötekine de dene denilebilir. Öteki türlü ahım şahım bir değişiklik dediğim gibi yapılamaz. Ahım şahım değişiklik yapılabilmesi için karelerde şu olması lazım arkadaşlar. Örnek kupalar mı var burada? 4-4-2 için mesela kupalar mı var? Atıyorum 6-5-9 için burada da mesela süvari. Süvari de eklenmesi lazım. O da nasıl? Mix olarak. O da şampiyon ekipmanı. Mesela eklenmesi lazım. Gibi ekstralar yapılabilir. Burada mesela 4-4-2'de şampiyonu var mesela 4-4-2'nin de okçu piyade. Mesela o olsa o da ekstra olarak konulabilir gibi şeyleri sadece bunu kullanıyorum ama şunu da kullanabilirsin denilebilir. Şimdi Zülfikar ben kaleye dokunmadım. Fazla bir değişiklik yapmadım. Sadece bazı şeyleri sana söylemiş olayım. Buraya dediğim gibi ordu CP taşı lazım. Çünkü şampiyon ekipmanı. Diğer şeyleri de zaten ilettim. Çoğunda da şunların şampiyon CP taşları var. Evet, kalen güzel. Normal bir kaptan kale. Evet arkadaşlar, diyeceklerimiz, yapacaklarımız şimdilik bu kadar. Eğer işte değinmediğimiz, eksik kalan bir yer varsa da arkadaşlar siz de yorumlarda belirtin. Söyleyin arkadaşlar. Biz de dediğim gibi oraya düşüncelerimizi yine yansıtırız, bakarız. Bu şekilde bir ayarlama yaparız. Şöyle bakayım bir ne olarak ayarlı? Süvari. Süvari hadi. Tamam, madem yapılı. Şurası madem hüner yapılı arkadaşlar. Evet. Bize de yandaki adamları kaldırmayayım dedim. Bu adamları atmayayım. Şöyle uzaktan da kimse mi? Hiç kaynak manyak toplayan da mı yok? İyi, ordu görünümün de var. Evet, öfkeyi açtık. Şöyle saldırı değerlerine bakalım. Sonra bakmadın, göstermedin demeyin arkadaşlar. Madem o kadar baktık. Şöyle bakalım. 1147, 1150 diyelim buna. Menzilli. 1083. Piyade. 1150 diyelim. Evet, kaleye göre güzel bence. Zaten arttırılabilir noktaları çok. Sarı ekipmanı olsun, buradaki yıldızlamalar falan olsun. O şekilde zaten arttırabilir. Evet arkadaşlar, bugün de DB loncasını size göstermiş olalım. Zülfikar kardeşimize de teşekkürler. Kalesini falan gösterdik. Loncasını da göstermiş olduk. Bu krallıkta olanlar ya da bak 1211'deler arkadaşlar bu lonca.
Eğer ki kapalı krallıktaysanız, o yörelerde takılıyorsanız bu loncada oynayabilirsiniz. Bu şekilde sizlere de göstermiş olayım. Evet arkadaşlar, şimdilik bizden bu kadar. İlla ki hatamız, kusurumuz olmuştur, eksiğimiz vardır. Dediğim gibi iletirseniz bakarız. Biz de deriz evet burada bu olabilirdi. Şu dediğiniz de doğrudur. Denilebilir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.